Arkadaşlar Sofya marketine geldik. Pazar alanı. Pazar alanı o kadar bizim damak zevkimize uydu ki. Bakın şöyle göstereyim. Mezgirler patlamışlar. Şu salatası var. Şu lahana var. Börek. Şöyle gideyim bakın burada daha fazla çeşit var. 100 gramı bir kilosu patatesle soğan. Galiba bugün burada yiyeceğim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakın şurada ayran var. Şöyle bir marketi bir gezeyim, dolanayım. Sağına soluna gireyim, çıkayım. Hızlı bir market turu yapıyoruz, evet. Balıklar. El yapma ürünler. Kemer. Valiz. Çanta. Kemer. Cüzdan falan filan. Hayvan pul diyor bak. Umarım yarasa satmıyorlar. Tezgahtan hemen kaçmak lazım. Magnetler falanlar falan var. Arkadaş, ayran var ya, ayran. Ne kadar özlemişim. Etler, sucuklar, taş, bu sağlıklı taşlar dedikleri şeyler var ya, orada çok gördüm ben. Çok seviyorlar galiba. Burayı da sabun mu satıyor ve satıyor. Yemen mi lan bunlar? Yok. Bu falan. Aralara gireyim ben. Şurası pastelleri yer. Burası sucuk mucuk. Burası merkez. Yemeklere bakayım ben bir. Burada neler var? Yani köze mi? Döner var. Bunlar nedir? Bunları da çözemişiz. Pilav. Et. 100 grama 2 gibi. Tavuğun. Döneri yazmıyor. Döner pilavla patates salatası. Ve şurada bir yiyecek var. Bugün bu pazardan yiyoruz. Evet. Ve şurada insanlar bir şeyler yiyor. Ve buraya bakalım. Pastaneye benziyor. Ekmeklere gel ya. Ekmek dediğim bu abi işte. Ekmek dediğim bunlar ya. Pizza 8 lira. 4 euro. Pahalı. Çünkü 4 liraya pizzayı İtalya'da yiyebilirsiniz. Hem de güzel diyor. Bana gel. Sandviç 3. Ve bu da pahalı. Karşı tezgahlar yapıyoruz.
Burada zeytinci meytinci vardı. Ama üst katla aşağı katta neler var onları merak ediyorum. Lokumcu lan. Sugar World diyor. Turkish Coffee. Turkish Tea. Koro kahveci Mehmet Efendi. Ya bildiğin küçük Türkiye. Yapımlara gel, yapımlara. 100 gramı 1.80 lira. Şunun ismi neydi ya, onu unuttum. Elva. Abo. Baklava mı? Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Makaron falan filan buralarda. Çiçek, ıvır zıvır. Diğer tarafa gidelim. Eczacı mı bura? Nere bura? Benim yemekleri yemiş. Şümpik. Balıkçı bura. Balıklar. Balığın tanesi 2,5 lira. 1.25 euro. Pişmiş hazır tavuk. Karakterli. Ekmekçi. Börek. Börek. Neymiş? Ceviz satan tezgahı da göstereyim mi? Bitireyim şu köprü gibi. Yukarı tezgahlara gideceğim, bir de aşağı tezgahlara. Bak. Kasap. Gel ya gel. Zeytine gelir. Çeşit mis. Zeytine niye biraz var mı? Zeytine göre biraz büyük. Şimdi aşağıya yukarılara gidiyorum. Arkadaşlar Aslanlı yola geldik. Aslanlı yolun diğer tarafından şimdi birazdan bakacağız. Baktığınız zaman şeyi görebiliyorsunuz. Bir kilise var, onu görebiliyorsunuz. Şimdi birazdan Aslanlı yolun o kısmından bakacağız. Ama Aslanlı yolun o kısmına nasıl geçeceğiz? Bunların hepsi bir muamma. Bu kadar araba varken şöyle etrafı göstereyim ben. Lilla lilli gullu KFC var bir adet. Hemen çekelim. Kardeşim. Bunlar çok iyi. Gör niye böyle atıyor onu hiç bilmiyorum ama aslanlı yol bu şekilde. Şöyle fotoğraf alayım. Görünmüyor. Aslanlar görünmüyor. Ona da yetmeyelim de.
Yeter ya. İnsanlarla bir fotoğraf çektirelim. Tamamdır. Aslan yola bu şekilde. Hello guys. Şu an Ivan Vazov National Theatre görüyorsunuz. Çok harika bir yapı. Müthiş. Tam böyle Sovyet mimarisi. Muazzam. Evet arkadaşlar, karşımızda gördüğümüz büyük ve heybetli bina Sofya Üniversitesi. Biraz daha uzun ismi vardı buradaki, onu unuttum. Ama bina müthiş. İçerisindeki eğitimi bilemem. Şu tarafta Sofya'nın simgesi, meşhur kilisesi var. Birazdan o tarafa doğru yol alacağız. Burada bir fotoğraf çektirelim. Bu arada Sofya'daki fotoğraf çeken insanlar fotoğraf çekmeyi bilmiyor. Bak, en az 3 kişiye vermişim şu telefonu. Arkadaş, beni tam alıyor, binayı yarım alıyor ya. Binayı tam alıyor, beni yarım alıyor. Böyle arada kalıyor. Anladınız mı? O yüzden bunlara fotoğraf çekmeyi öğreteceğim. Fotoğraf çekmeyi alayım. Sonra gideriz. Evet arkadaşlar, Alexander Nevski Kilisesi. Gördüğünüz üzere Osmanlı'dan kurtulmak için, Osmanlı'dan bağımsızlığını elde etmek için savaşan insanlar tarafından yapılmış. İşte Rusya var, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Geniş, ve Romanya'da aslında yapılmış. Evet arkadaşlar, Alexander Nevski Kilisesi karşımızda. Şöyle bir etrafını tutmuş. Bakalım neler varmış etrafında. Evet. Sofya şehrinin simgelerinden bir tanesi. Bunu söyleyebiliriz. Bu şehir o kadar ilginç ki yaklaşık 1 kilometrelik bir alanda sinagog, kilise ve cami bulabilirsiniz. Bu özelliği eskiden önce Osmanlı, sonra Sovyet sömürgesi altına almasına bağlı. Bir yönden iyi, bir yönden kötü yanları da olabilir. Tam bilmiyorum ama şehir çok dinli. Çok dinli. Çok dinli gelişmiş ve şu an Müslüman da bulabilirsiniz. İşte Hristiyan da bulabilirsiniz. Çeşitlilik açısından gayet güzel. Ve insanlar bu şekilde bir başka birini dışlamaya da kalkmıyor. Şimdilik İskender Nevski Kilisesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın.